Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bu çantanın yapımını tüm detayları ile paylaşmak istiyorum. Çantamız 13 motiften oluşuyor. Tüm detayları size aktaracağım. Çantamın içinde astar kullandım. Siz isterseniz kullanmayı da bilirsiniz. Kullandığım ipleri ve renk kodlarını da yine açıklama kısmına yazarım. Siz de aynı renklerde örebilirsiniz. Çantamızın ölçüsü de eni 40 santim, 39 santim. Bu şekilde ölçünce de boyu 38 santim. Çantamızın sapı da bakın şuradan şuraya 33 santim uzunluğunda. Hadi gelin başlayalım örmeye. Motifleri 3 milim tığ ile örüyorum. Siz elinize göre, eliniz gevşek ise 2,5 milim tığ ile de örebilirsiniz. Sihirli halka ile başlıyorum. Sihirli halkayı ben böyle çift kat dolayarak yapıyorum. Halkayı tutuyorum. İlmeğimi içinden çıkartıp 3 zincir çekiyorum. İkili trabzan şeklinde devam ediyorum. Baştaki zincirimle beraber 3 adet ikili trabzanımı ördüm. 2 zincirimi çektim. Tekrar 3 adet ikili trabzan. 2 zincir. Tekrar. Üçlü gruplarımız 4 adet olacak. Sonuncu üçlü grubumuzu da örelim. 1 2 3 2 zincirimi çektim. Şimdi orta kısmını sıkılaştırıyorum. Başlangıç ipimden tutup hafifçe çekiyorum. Kısalan ipimi sağ tarafa doğru çekiyorum. Sağ tarafa doğru iyice çekelim. Burada bir ilmek oluştu. Yine başlangıç ipimden tutup ilmeğimi içeriye alıyorum. Ve ilk zincirime değil, ikinci trabzanın tepesine, ilk trabzanı pardon, tepesine batıyorum. İlmek kaydırma yapıp tek seferde çıkıyorum. 2 zincir çekip bir üst sıraya çıktım. Yine ikili trabzan şeklinde devam ediyoruz. Tığımın üzerine doladım. Aynı yere bir adet ikili trabzan örüyoruz. Devam eden trabzanın tepesine de 2 zincir çektiğim boşluğa 2 adet 2 zincir ve tekrar 2 adet ikili trabzan. Trabzanlarımın da tepelerine birer adet. Bu başlangıç ipimi de ince uçlu bir tığ kullanıyorum iplerimi gizlerken. Başlangıç ipimi motifimin arkasını çevirdim. Şu şekilde ipimi kilitliyorum ve bir üst sıraya çıkartıyorum. İplerimizi en gizli, en temiz ve en sağlam şekilde gizlemeliyiz. Bu kadar yeterli. Devam edelim örmeye. Başlangıç yerine geldim. Yine ilk trabzanımın tepesine batıp tek seferde çıkıyorum. 2 zincir çekip bir üst sıraya çıkıyorum. Yine aynı noktaya ikili trabzan ve trabzanlarımın tepelerine birer adet batıyoruz. Hep aynı şekilde
motifimizi örüyoruz. Köşelerde 2 adet ikili trabzan, 2 zincir ve yine 2 adet ikili trabzanımızı örüyoruz ve her tepe noktasına da birer adet batıyoruz. Aynı şekilde devam ediyor. Aynı renk ipimizle toplam 1 2 3 4 5 6 7 sıra örüyoruz. Aynı renk ip ile 7 sıra örelim. Şu anda 3. sıradayız. Sonrasında kırmızı renk ile bir sıra ve yine aynı zemin rengiyle bir sıra daha örüp bitireceğiz. 7 sıra örelim. Sonraki kısımlarda görüşelim. 7 sırayı ördüm. Şimdi ilk trabzanımın tepesine batıyorum. İlmeğimin üzerine alıp tek seferde çıkıp ipimi kesiyorum. Şimdi kırmızı rengimize geçelim. Köşeden başlayalım. Sabit duran ipimin etrafında şu başlangıç ipimi çeviriyorum. Bir zincir çektim. Tekrar 2 3 ve 4 zincir çektim. Tığımın üzerine bir kere doluyorum. Aynı yere batıp üçünü beraber örüyorum. Tekli trabzan örüyoruz. Şimdi devam eden trabzanlarımızın tepelerine tekli trabzan örüyoruz. Tığımın üzerine bir kere alıyorum. Batıp tek seferde çıkıyorum. Alt sıraları ikili trabzan şeklinde devam etmiştik. Kırmızı rengi bu şekilde örüyorum. Köşeye gelelim. Evet, sonuncuya da batıyorum. Boşluğa 2 zincir çektiğim boşluğa bir adet 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı boşluğa bir adet yine tekli trabzan örüyorum. Şimdi aynı şekilde tekli trabzan örüyoruz. Bu şekilde devam edelim. Dört kenarı da dönüp başlangıçta görüşelim. Evet, sonuncuyu da örüyorum. Şimdi ikinci zincirimin ortasına batıp tek seferde çıkıyorum. İpimi kesiyorum. Ve şu zincirlerimin arka taraflarına doluyorum. Bunu da yine bu tarafa doğru yeterli. Şimdi bir sıra daha örelim. Bu son sıramız. 2 zincir çektiğim boşluktan başlıyorum. 2 zincirimi çektim. İkili trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere 2 adet ikili trabzan. Burada tepe noktalarına batmayacağız. Yani şuralara batmayacağız. Şu tekli trabzanın boşluklarına batarak ilerleyeceğiz. Şöyle boşluğuna batarak ikili trabzanımı örüyorum. İkisinin ara boşluğuna. Bu şekilde. Aynı şekilde devam edelim. Başlangıçta görüşelim. Sonuncuyu da ördüm. İlk trabzanın tepesine batıp
ilmek kaydırma yapıp ipimi kesiyorum. Evet, motifimiz bitti. Motifimin ölçüsü 14 santim genişliğinde oldu. Şimdi sıra geldi kirazlarımızı ve yaprağımızı örmeye. Öncelikle kirazlarımızı örelim. Çok kolay örülüyor. Kırmızı rengimi elime aldım. Yine sihirli halka yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Ve halkamın içine toplam baştaki zincirimle beraber 16 adet ikili trabzan örüyorum. Üçüncüdeyim. 4 5 6 7 devam edelim. 16 adeti ördüm. Şimdi ortayı sıkılaştıralım. Yine başlangıç ipimden tutup hafifçe çekiyorum. Kısalan katı yakalayıp sağ tarafa doğru çekiyorum. Ve yine başlangıç ipimden tutup ilmeğimi içeriye aldım. Burada birleşim yeri önemli. Bu noktada bakın sırayı bağlamadan önce ipimi kesiyorum ve ilmeğimi çıkartıyorum. Sonrasında ipimin ucunu iğneye geçiriyorum. Burayı güzelce izleyin. Bu şekilde düzgün geçişler önemli. Bakın ilk trabzanın her iki tarafına da zincir gibi görünen kısmına batıyorum. İlmeğimi çıkarttım. Şu ipimin çıktığı yerin bakın iç tarafındaki zincirine batıyorum. Şuraya tek katına batıyorum. İpimi çıkartıyorum. İyice ipimizi çekelim. Bakın burası da zincir gibi gözüktü. Bu ipimi hemen arkaya alıyorum. Bu şekilde bir geri bir ileri batarak ipimi sabitledim. Bu ipimi burada kesiyorum. Diğer ipimi de yine şöyle ilmek çıkartıp kilitliyorum ve buraların içinden geçiriyorum. Buradan gözükmeyecek şekilde bunu da keselim. Kirazımız için 2 adet gerekli bize. 2 adeti örelim. 2 adetini ben ördüm. Şimdi yaprağını da örelim. Sonrasında birleşme kısmına geçeriz. Zincir çekerek başlıyoruz. 13 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. Zincirimi 3 milim tığ ile çektim. Sonrakini 2,5 milim tığ ile devam ediyorum yaprağımı örmeye. Daha rahat örmek için yapıyorum. Elinizde 2 tığ yoksa yine 3 milim ile de devam edebilirsiniz. 1 2 3. zincirimin şöyle arka tarafını çeviriyorum. Kesik kesik çizgiler var. Bakın. 3. zincirimin tam arkasındaki kesik çizgiye batıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Devam eden kesik çizgilere batarak ilerleyeceğim. Bir sonrakine sık iğne, bir sonrakine tekli trabzan, bir sonrakine ikili trabzan. İlmeklerimizi bölmeyelim. Bir sonrakine yine ikili trabzan,
devam eden çizgiye üçlü trabzan örüyoruz. Burası yaprağımızın orta kısmı. Yine şuradaki işlemlerin aynısını tekrar ediyoruz. 2 adet ikili trabzan, tekli trabzan, sık iğne ve ilmek kaydırma. Devam edelim. İkili trabzan, ikili trabzan, tekli ve bir adet sık iğne. Sonrasında ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekip şimdi hemen şu alt tarafında da bakın zincirler oluştu. Şimdi buradan örmeye devam ediyoruz. Hemen karşı tarafına yine ilmek kaydırma yapıyorum. Devam eden kısma sık iğne. Aynı buradaki işlemleri karşılıklı yapıyoruz. Sık iğne, tekli trabzan, sonrasında 2 adet ikili trabzan, sonrası üçlü trabzan, iki adet ikili, sonra yine tekli, sık iğne ve ilmek kaydırma. Evet, bakın yaprağımız çok güzel oldu. Şimdi yaprağımız 2 adetti. Şimdi diğerini de ipimizi kesmeden aynı şekilde devam ediyoruz. Zincirimi daha büyük numara tığ ile örüyorum. 14 adet zincir çekiyorum. 1 2 3 4. Burada eğer büyük numara tığınız yoksa gevşekçe çekebilirsiniz. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. Yine aynı işlemi yapıyoruz. Üçüncüye arkasını çevirip ilmek kaydırma yapıyorum. Sonrasında sık iğne, tekli trabzan, 2 adet ikili trabzan, bir adet üçlü, sonrasında 2 adet ikili, tekli, sık iğne ve sonuncuya ilmek kaydırma. Bir zincir çekiyorum. Yine hemen karşısına ilmek kaydırma yapıyorum. Aynı şekilde devam ediyoruz. Sık iğne, tekli, sonrasında 2 adet ikili, bir adet üçlü, iki adet ikili, sık iğne ve ilmek kaydırma yapıp ipimi biraz uzunca kesiyorum. Şimdi bu iplerimi iğne ile gizliyorum. Arkasını döndürüp şöyle içten gizlemek istiyorum. Şöyle. Diğer tarafı da
Evet, yaprağımız da hazırdır. Bakın. Şimdi motifimize yapıştırma kısmına sıra geldi. Kirazlarımızı ve yaprağını yapıştırma işlemini silikon tabancamız ile yapıyorum. Silikon tabancasını iyice ısıtıyoruz. 5-10 dakika muhakkak ısınsın. Şöyle tutunca da burası bayağı ısınmış olsun ki iyice yapıştırma işlemini sağlam yapalım. Evet. Yaprağımızı, bakın motifimizi şöyle, şurası köşe kısmıydı. Bu şekilde tutuyoruz. Yaprağımızı böyle, kirazlarımızı da şöyle şuralara yapıştırmak istiyorum. Tam şu arttırma yerlerinin, şu ikincinin ortasına, burayı da yine aynı şekilde. Öncelikle kirazlarımızı yapıştıralım. Yapıştırmaya başlamadan önce ilk çıkan kısmını yapıştırmıyorum. Şöyle bir kağıda yapayım. Sonrasında hemen kirazımı sıkıyorum ve hemen yapıştırmaya bakıyorum. Tam ortasına elimle de alıp şöyle biraz tutuyorum. Evet, şimdi diğerini de bolca sıkalım. Hemen tam ortaya yapıştıralım. Şöyle elimizle de bastıralım. Evet. Yaprağımızı da yapıştırmadan önce ütüyle ütülemek istiyorum. Koton iplerle ördüğüm için rahatlıkla ütülememi yapıyorum. Düşük ısıda şöyle bir ütüleyeceğim ki daha böyle düzgün olsun. Şöyle kıvrılmadan yapıştırayım. Evet, yaprağımı ütüledim. Şimdi silikon tabancam ile arkasını çevirip bu arada tam şuraya şöyle yapıştırmak istiyorum. Diğerini de kontrol edeyim. Evet, şöyle. Hemen buralara yine bolca sıkalım. Evet. Şimdi hemencecik alalım. Şöyle. Evet. Elimizle yine bastıralım. En son bitince motifimi de ütülemek istiyorum. Evet, şöyle bir kontrol edelim iyice yapıştı mı diye. Bakın çok sağlam bir şekilde yapıştı. Yaprağımız da tamamdır. Şimdi kirazımızın sapını işlemeye geçelim. Yine koton ipimi çift kat yaptım. İğneme geçirdim. Evet, hemen şuradan işlemeye başlayacağım. Arkasını döndürdüm. Hemen ipimi burada sabitliyorum. Şöyle. Evet, içinden geçirdim. Sabitlemeyi yaptım. Şimdi şuradan iğnemi çıkarttım. Şöyle ilmek oluşturuyorum. Yine aynı yere batıyorum. Bir üstten
iğnemi çıkartıyorum. Nasıl işlediğime dikkat edin. Bakın şöyle. Evet, yavaşça çekelim. İplerimiz düzgün şekilde otursun. Yine aynı işlemi yapıyorum. Şöyle yapıyorum. İlmeğimin tam yine ipimin çıktığı noktaya batıyorum. Şuradan çıktı. Tekrar. Amacım şuraya kadar işlemeyi yapmak. Evet. Şimdi şuradan yine iğnemi batırayım. Aynı şekilde aşağıya inelim. Evet, kirazımın ortasına batıp arkadan çıkıyorum. İpimizi arkada gizleyelim. Evet, iplerimi temizledim. Sonrasında ütü ile ütülememi de yapıyorum ki şöyle motifim düzgün şekilde dursun diye. Motifimiz böyle. Toplam çanta için 13 adet motif gerekli bize. 13 adet motiflerimizi örelim. Ekleme kısmında görüşelim. Motiflerimi ördüm. Şimdi sıra geldi ekleme kısmına. Ekleme kısmı da önemli. Kirazlarımızın hep şöyle yukarıya bakması gerekiyor. Onun için benim nasıl dizdiğime dikkat edin lütfen. Şunlar bakın şöyle kenarlarını ikiye katladım. Bunlar kenar. Bakın şu taban. Şurası da diğer kenar. İki motifi şöyle yan yana koydum. Burası 3 motif. Burası yine 3 motif. Şunları yarım yarım kabul edelim. Şimdi bunları tam şu köşe noktalarından ilmek belirleyiciler kullanarak, sizde eğer ilmek belirleyici yoksa küçük küçük iplerle de bağlayabilirsiniz veya çengelli iğne de kullanabilirsiniz. Bunları muhakkak kullanın. Yoksa buradaki dizilim karışacaktır. Şimdi ben ilmek belirleyicilerimi hemen şu köşe noktalarına böyle geçiriyorum. Dört tarafına da kaydırma yapmadan her yere geçireyim. İlmek belirleyicilerimi her yere taktım. Şimdi arkasını çeviriyorum. Bakın düzgünce çevirelim. Evet, şunlar benim yarım motiflerimdi. Şimdi yeni motiflerimi elime alıyorum. Bakın şuraya bir adet, buraya bir adet, şuraya bir, buraya bir ve şuraya da bir adet. Bakın şu koymadıklarım buralar şöyle içe doğru olacak.
Burası da, burası da. Hemen şuradan yine ilmek belirleyiciler kullanalım. Dediğim gibi bunları kullanmazsak rahat ekleme yapamayız. Çantam hemen formunu aldı. Farkındaysanız. Çok güzel bir çanta geliyor. Bakın, buradakini de şu üçüncüyü geçireyim. Buraya da evet, bunlar gerçekten çok yardımcı olacaklar bize. Evet, şurayı da şuraya. Evet, son olarak şurayı. Evet, bakın kirazlarımız hep yukarıya baktı. Sadece şu bu şekilde kaldı ama arkadan düz. Burası çantamın ön yüzü olur. Diğer taraf arka yüzü olur. Önü arkası fark etmeyecektir gerçi. Şimdi eklemeye başlıyoruz. Eklememi olabildiğince ipimi kesmeden eklemek istiyorum ki düzgün birleştirme yapmak için. Eklemeye şuradan başlayacağım. Bakın ipimi kesmeden devam edeceğim sık iğne eklemeye. Şuraya geleceğim. Burada yine ipimi kesmeden şöyle devam edeceğim ve başlangıç yerine kadar geleceğiz. Sonrasında bu ara boşlukları devam edeceğiz eklemeye. Öncelikle şuradan başlayalım. Dediğim gibi çantayı eklemeye şuradan başlayacağım. İpimi kesmeden arkasından devam edeceğim. Şimdi eklemeleri 2,5 milim tığ ile yapıyorum. Şuranın üçlü grubunu çıkartayım öncelikle. Şöyle karşılıklı köşe noktalarından ilmeğimi çıkarttım. Etrafında döndürdüm. Bir zincirimi çektim. Tekrar aynı yere bir sık iğne ve karşılıklı trabzanlarımızın tepelerine birer adet sık iğne örüyorum. Başlangıç ipimi de içten yürütmüş oluyorum. Pardon. Evet. Şuraya hemen şu ilmek belirleyicimi tekrar takmak istiyorum. Karışıklık yaşamamak için. Devam edelim eklemeye. Şuraya kadar gelelim. Evet, şuradan başlamıştım. Şimdi şöyle devam ediyorum. Şuradaki ilmek belirleyicimi çıkartayım. Hemen köşeye geldim. Karşılıklı 2 adet sık iğne yapıyorum. Sonrasında diğer bakın şu iki motifi yine köşe noktasından eklemeye devam ediyorum. Direkt 2 adet sık iğne, tepelerine birer adet. Böyle. Devam edelim. Aynı şekilde olacağı için göstermeyeceğim size. Arkasını döndürüp şu kısma gelelim. Gösterdiğim çizgide ilerleyelim. Sonraki kısımda görüşelim.
Eklemeye şuradan başlamıştık. Arkayı döndürmüştük. Şöyle ekledim. Şuraya kadar geldim. İpimi kesmeden şöyle devam ettim. Ve bakın şurası da başlangıç noktamdı. Buraya geldim. Şimdi bu noktada ipimi keseceğim. Şuraya da 2 adet sık iğnemi ördüm. Şimdi ilk sık iğnemin tepesine batıyorum. Tek seferde çıkıp ipimi kesiyorum. Evet. Şimdiki ekleme şeyimi de size göstereyim. Bakın. Şuradan başlayacağım eklemeye. Şöyle arkasını döndürüp şurada yine başlangıç yerinde ipimi keseceğim. İkinci ip kesme noktam orası olacak. Üçüncüsünü de bakın şuradan eklemeye başlayacağım. Bak şuraları henüz eklemedik. Şöyle döndüreceğim. Yine başlangıç yerime gelip üçüncü ip kesme noktamda burası olacak. Sonrasında sadece şuralar açıkta kalacak. Buraları da sadece tek kenarını ekleyeceğim. İpimi keseceğim. Burada da yine tek kenarını ekleyip ipimi keseceğim. Şimdi şuradan başlayalım. İlmek belirleyicisini çıkartıyorum. Hemen şöyle ikisinin köşe noktalarından başlayalım. Buralar aynı. Bir zincir, tekrar aynı yere bir sık iğne, tepelerine birer adet. Burası aynı şekilde devam edecek. Şu birleşim yerine gelelim. Burayı da göstereyim size. Birleşim yerine geldim. Bundan önce şu çıkarttığım ilmek belirleyicisini yine buraya takayım. Eklerken kafam karışmasın. Evet. Bu boşluğa karşılıklı 2 adet sık iğne battım. Şimdi bir zincir çekiyorum. Hemen sol taraftaki şu iki motifin köşesinden devam ediyorum. Sık iğnemi 2 adet örmeye. Sonra tepe noktalarına batıyoruz. Evet. Devam edelim. Aynı şekilde gidecek. Şu taban kısmında da motiften motife geçişi de göstermek istiyorum. Buraya kadar gelelim. Evet, şuraya geldim. Şimdi burada şunu çıkartayım. 2 adet sık iğnemi ördüm. Buranın devamında. Sonrasında arkasını döndürüyorum. Bak. Şuradan itibaren devam edeceğim eklemeye. Şu yeni motifimin köşesinden ve yine aynı şekilde şuradan 2 adet sık iğne örüyorum. Karşılıklı yine ekliyorum. Ekleyelim. Şuraya gelip burada yine ipimizi keselim. Sonrasında diğer kısımlar aynı şekilde olacağı için size göstermeyeceğim. Dediğim gibi sadece şu iki kısa kenarda ipimizi kesiyoruz. Eklemeyi bitirelim. Çantamızın ağız ve sap kısımlarında görüşelim. Çantanın ekleme kısmı bitti. Şimdi sıra geldi ağız kısmına ve sap kısmını örmeye. Burası çantamızın kenarı. Bu arada saplar şu noktalara gelecek. Aynı anda bütün şekilde öreceğiz. Çok kolay örülecek. Şimdi hemen şu kenardan başlayalım. Tığ numaramı 2,5 milime düşürdüm ki saplarda esneme olmasın. Hemen şuradan ilmeğimi çıkarttım. Bir zincirimi çektim. Tekrar aynı yere sık iğne. Devam eden trabzanların tepelerine de birer adet sık iğne örüyorum.
sık iğne şeklinde devam edeceğiz. İki zincir çektiğim yere kadar geleyim. Evet. 2 zincir çektiğim yere 2 adet sık iğnemi örüyorum. Sonrasında çantamızın sapı için zincir çekiyoruz. Zincirimi toplam 150 zincir çekiyorum. 150 zincir çekelim. Sonraki kısımda görüşelim. 150 zincirimi çektim. Şimdi şuradaki köşe noktasına sık iğne ile bağlıyorum. 2 adet sık iğne örüyorum. Yine aynı şekilde sık iğnemizi örüyoruz. Devam edelim örmeye. Şu birleşim yerine gelelim. Evet, köşeye geldim. Tam ekleme yeri burası. Şuraya 2 adet sık iğne. Sol taraftaki motifimin bu boşluğuna da yine 2 adet sık iğnemi örüyorum. Sonrasında yine tepelerine birer adet sık iğne. Aynı şekilde devam edelim. Arkada da yine sap kısmını oluşturalım. 150 zincir çekerek ve başlangıç yerine gelelim. Başlangıç yerine geldim. İlk sık iğnemin tepesine batıyorum. İlmek kaydırma yapıp çıkıyorum. Bir zincir çekip bir üst sıraya çıktım. Tam dibine bir adet sık iğne ve sık iğnelerimin üzerine yine birer adet sık iğne örerek devam ediyoruz. Sap kısmında birkaç detay var. İlk sırada şuraları hep öreceğiz. Fakat şu ekleme yerinde bazı detaylar var. Bir sonraki sırada yine sap kısmında eksiltme yapacağım. Bunlar önemli detaylar. Evet, sap kısmına geldim. Şimdi zincirimizin tek tarafına şöyle batarak sık iğne örüyoruz. Hep aynı şekilde toplam 150 sık iğnemiz olacak. Aynı şekilde devam edelim. Şu ekleme kısmındaki detaya kadar gelelim şuraya. Birleşim yerine geldim. Burada eksiltme yapıyoruz. Buralara iki sağ tarafa iki sol tarafa batmıştık. Şimdi birer adet hem sağdan hem soldan örmeden devam edeceğiz. Bakın iki adet batmıştım. Bir tanesini örüyorum. Devam eden bir ikinciyi örmüyorum. Üçüncüye batıyorum şuraya. Bunlar önemli detaylar. Aynı eksiltmeyi bir sonraki sırada yine sapın şu kısmında da yapacağız. Bu eksiltme çantamızın şuradaki genişliği ne kadarsa o kadar devam edecek. Her sırada eksiltmeye devam edeceğiz. Şimdi diğer sapı da örelim. İkinci sırada görüşelim.
Evet. Yeni sıramdayım ve şu sap kısmındaki eksiltmeyi de size göstermek istiyorum. Sap kısmında eksiltmeyi zincir kısmında yapıyoruz. Bakın. Zincire ait ilk sık iğnemizi örmüyoruz. Bunu ördüm. Bakın şu sık iğne zincirime ait. Bunu örmüyorum. Bir sonrakine batıyorum. Burada bir adet eksiltme yapmış oldum. Bunu çantamın sapının her iki kenarında da yapıyorum. Zincire ait olan son ve ilk sık iğneyi örmüyoruz. Bu kenarlardaki eksiltmeyi de yine aynı şekilde hep devam edeceğiz. Buralarda 2 adet eksiltme yapıyoruz. Hem sağ taraftakini örmüyoruz hem sol taraftakini. Devam edelim. Çanta sapımızı istediğimiz genişliğe kadar örelim. Toplam 6 sıra öreceğiz. Şu anda 3. sık iğne sırasındayım. 6 sıra sapında örelim. Son sırayı kırmızı renk ile öreceğim. Sonraki kısımda görüşelim. Şu orta kısmının örülme aşamasına geçince yine beraberce devam edelim. Bu arada çantamızın sapının böyle kıvrılmasına aldanmayın. Burayı bitince ütü yapıyorum. Ütü sonrasında düzeliyor. Merak etmeyin. Sıkı sıkı çanta sapımızı örelim. Sonraki kısımlarda görüşelim. Evet, çantamızın sapını bu şekilde ördüm. Son sırayı kırmızı renk ile ördüm. Şimdi çantamızın şu iç kısmını dönmek istiyorum. Diğer tarafını bakın döndüm. Şimdi bu tarafı sizinle beraber örelim. Örmeye şöyle tam sapımızın ortasından başlayalım. 2 sıra öreceğiz. Şöyle tığımı geçirdim. İlmeğimi çıkarttım. Etrafında döndürdüm. Bir zincirimi çektim. Yine aynı yere bir adet sık iğne ve devam eden yine şu ilmeklerimizin şu ipimi içten yürütmeye devam edeceğim. Şu noktalara birer adet batıyoruz. Karşılıklı birer adet batmış oluyoruz. Şöyle. Aynı şekilde devam edelim. Şuraya kadar gelelim. Şu sapımızın şu kısmına kadar. Evet, bu kısma geldim. Şimdi şu noktaya 2 adet sık iğne örüyorum. Sonrasında yine trabzanlarımızın tepelerine birer adet batarak devam ediyoruz. Aynı şekilde devam edeceği için size bundan sonraki kısımları göstermeyeceğim. Şuraya gelince de 2 sağ tarafa 2 sol tarafa batarak devam ediyoruz. Sonraki sırayı dediğim gibi kırmızı renk ile devam ediyoruz. Yine onu da orta kısımdan başlayıp örüyoruz. Aynı şekilde. Şurada bir sağdan bir soldan eksiltme yapacağız. Şuralarda eksilttiğimiz gibi. Bir sağdan bir soldan. Çantayı bitirelim, sonraki kısımda görüşelim. Çantanın kenar kısımlarını bitirdim. Şimdi astar kısmına geçmeden önce bu şekilde kıvrılmayı önlemek için ütüleme yapıyorum. Gelin beraber ütüleyelim. Ütümü prize taktım ve düşük ısıya getirdim. Yün ayarında ütülüyorum. Direkt ütülüyorum bu şekilde. Koton iplerle ördüğüm için direkt ütüleme yapıyorum. Koton iplerle örmemiş iseniz üzerine pamuklu bez koyun ve en düşük ısıda ütülemeyi yapın. Ütülemeyi bitirelim. Çantanın ütülemesini bitirdim. Bakın saplardaki kıvrılma düzeldi. Şimdi sıra geldi çantamıza astar dikmeye.
Bu şekilde düz kesimi olmayan çantalara astar dikimini kanalımda daha önce paylaşmıştım. Çok kolay şekilde kesip dikebilirsiniz. Açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan bakıp nasıl dikildiğini öğrenebilirsiniz. Çantanın astar dikimini bitireyim. En son kısımda görüşelim. Çantanın astar dikimini bitirdim. Ağız kısmına da bir adet mıknatıslı dikilebilir çıt çıt kullandım. Daha kullanışlı hale geliyor. Çantamızın iç astarı da böyle. Çantamız bitti. Takıldığınız yer olursa muhakkak yorumlarda belirtin. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla ve sevgiyle kalın. Hoşça kalın.